Türkiye'nin dört bir yanında evliya türbeleriyle karşılaşmak mümkün. Her biri gizemli yaşam hikayesiyle dolu. Peki, kuşlarla konuşabilen bir evliya duydunuz mu? Hz. Süleyman Peygamber'in kuşlarla konuşma kabiliyetine hayran kalmışızdır. Peki, bu yeteneğin yalnızca ona ait olmadığını söylesem? Evet, doğru duydunuz. Onun adı özellikle Kürt mitolojisinde önemli bir yer tutuyor. Fakih Teyran. O da tıpkı Süleyman Peygamber gibi kuşlarla konuşabilen bir evliyaydı. Kuşlarla iletişim kurabiliyor ve onları anlayabiliyordu. Tıpkı Yunus Emre gibi sade bir yaşam sürmüş ve Kürtçe şiirleriyle birçok kalbe dokunmuş bir evliya. Bu videoda Türkiye'nin doğusunda bulunan ve hakkında birçok ilginç hikaye anlatılan Fakih Teyran'ın hayat hikayesini duyduğunuzda hayretler içinde kalacaksınız. Kimdi, nasıl yaşadı ve gerçekten kuşlarla konuşabiliyor muydu? İşte tüm bu soruların cevabını hep beraber keşfedeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Coğrafyamız kültür ve manevi açıdan o kadar zengin ki dünyanın dört bir yanından gelen insanlar bu topraklara akın ediyor. Anadolu'nun her köşe başında bir evliya türbesi veya iz bırakmış manevi şahsiyetleri hepimiz az çok görmüş ya da yaşam hikayesini duymuşuzdur. Hatta çoğumuz değil, belki de hepimiz günlük hayatın telaşında bazen bir türbenin yanından hızla geçiyor, bazen bir mezar taşındaki yazıyı fark etmiyoruz. Oysa merak edip bu manevi büyüklerin hayatlarını öğrendiğimizde onlara verilen manevi imkanlar ve yaşadıkları olağanüstü olaylar çoğumuzu şaşkınlık içinde bırakıyor. Birçoğunun karşılaştığı mucizeler sadece kendi dönemlerini değil, tüm insanlık tarihini etkileyen derin izler bıraktığını görüyoruz. Mesela Yunus Emre'nin aşk ve insanlık üzerine yazdığı manevi şiirleri. Mevlana Hazretleri ise düşünceleriyle yalnızca yaşadığı dönemi değil, yüzyıllar sonrasını bile aydınlatan bir ışık olmuştur. Ne olursan ol yine gel sözüyle insanın iç dünyasına seslenmiş, ayrım gözetmeksizin herkesi sevgiyle kucaklamıştır. Ve son olarak Evliya Çelebi'nin ise 7 kıtada yaptığı yolculuklar sırasında karşılaştığı ilginç olaylar hem tarihsel hem de manevi anlamda derin bir hikaye sunuyor bize. İşte bu manevi büyüklerden biri olan ve dinlediğinizde sizi bir kez daha şaşırtacak bir evliyanın hayatına değineceğiz. Fakih Teyran. Fakih Teyran. Kelime manası kuşların hocası, üstadı manasına gelen bu kelime evvel zamanda Kürt evliyalarından ve şairlerinden biridir aynı zamanda. Adı ne olursa olsun zamanla hikayesi Kürt kültürünün ve mitolojisinin en derin izlerini taşıyan bir efsaneye dönüşür. 13. yüzyılda yaşamış olan bu büyük evliya manevi bilgisi ve şiirleriyle insanların kalbine dokunur. Onun yaşamı diğer büyük evliyaların hayatları gibi hem gizemli hem de çok şaşırtıcı. Onun kuşlarla konuşabilmesi halk arasında anlatılan en hayret verici özelliklerinden biriydi. Tıpkı Hz. Süleyman Peygamber gibi Fakih Teyran'da doğanın bütün unsurlarını bir dil olarak görüp onları anlamayı başaran büyük bir alimdi. Peki tüm bunlar nasıl oldu? İsterseniz onu daha yakından tanımak için çocukluğuyla başlayalım.
Fakih Teyran 1590 ile 1660 yılları arasında Hakkari'nin Mıks kasabasında dünyaya geldiği düşünülmekte. Şimdiki Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı olan bu kasaba, onun hayatına ve düşüncelerine ilham veren yerlerden biri olacaktı. Çocukluğunda doğayla iç içe büyür. Hayvanların sesleri, ağaçların fısıldadığı sırlar ve toprağın gizemi onu derinden etkiler. Yaşamının ilk yıllarında sıradan bir insan gibi görünse de, kalbindeki merak ve doğaya duyduğu derin aşk, onu diğerlerinden ayıran eşsiz bir kişilikti. Söylendiğine göre Mezopotamya'da gitmediği köy, kasaba ve kent bırakmamıştı. Tıpkı Evliya Çelebi gibi. Oysa aralarındaki fark, Evliya Çelebi dış dünyayı, Fakih Teyran ise iç dünyayı keşfetti. Ama her ikisi de aslında aynı şeyi arıyordu. Gerçeği. Fakih Teyran'ın hikayesi bu olaydan sonra başlıyor. İşte hepimize ibret olacak bu hikayeye kulak verelim şimdi de. Bir gün Fakih Teyran ve bir papaz birlikte uzun bir seyahate çıkarlar. Yolda yorgun düşerler ve dinlenmek için bir ağacın gölgesine otururlar. Tam o sırada iki kuş ağacın dallarına konar ve birbirleriyle cıvıldayarak konuşmaya başlar. Fakih Teyran kuşların ne söylediğini anlayınca hafifçe gülümser. Onun bu tebessümünü fark eden papaz merakla sorar. "Neden gülümsedin Fakih?" Fakih Teyran, "Kuşların ne dediğini duydum ve söyledikleri hoşuma gitti." Papaz şaşkınlıkla ona bakar. "Gerçekten mi? Peki ne diyorlar?" "Ben kuşların dilini anlıyorum. O kuşlardan biri Cizre'de çok acı çekeceksin diyordu. O yüzden güldüm." Papaz Fakih'in söylediklerine sessizce kulak verir ve ikisi yola devam eder. Cizre'ye vardıklarında Fakih medreseye gitmek için papazdan ayrılır, papaz ise kiliseye yönelir. Kiliseye vardığında halkın bir araya gelip sanki bir şeyler arar gibi hareket ettiğini görür. Merakla onları izlerken bir kadının kilisenin toprağına gömülü bir hazine var. Ama yerini bilmiyorum dediğini duyar. Hazineyi arayanlar arasında Cizre'nin ağası da vardır. Papaz Cizre ağasının yanına giderek yolda karşılaştığı Fakih Teyran'ın manevi güçlerinden söz eder. Cizre ağası papazın ona söylediği şeyler karşısında hayretler içinde kalmıştır. Ve Teyran'ı yanlarına çağırarak ona gizli hazineden bahsederler. Fakih Teyran, "Ben hazineyi çıkarırım ancak kendi payımı da istiyorum." der. Cizre ağası Fakih'in bu şartını kabul eder ve birazdan Fakih Teyran kiliseye girip sessizce yere birkaç avuç yem serper. Kuşlar kısa süre içinde yere inip yemleri hızla yemeye başlarlar ve aralarından biri yemi buraya kimin koyduğunu sorar. Diğer kuş Fakih'in koyduğunu söyler. Ardından hazineyi nerede bulacaklarını konuşurlar. Bir kuş sabah güneş doğarken hangi taşa vurursa hazine o taşın altındadır der. Fakih Teyran diğer gün sabah erkenden kalkıp kiliseye gider. Taşı tanır ve hemen ağanın evine gidip durumu bildirir. Ve nihayet taş kazıldıktan sonra büyük bir hazine çıkmıştır. Ve Cizre ağası Fakih Teyran'a şöyle sorar. "Ne kadar altın istiyorsun?" Fakih Teyran, "Papazın başının ağırlığı kadar altını istiyorum." der. Cizre ağası şaşkın bir şekilde, "Papazın başının ağırlığını bilmemiz için başını kesmemiz lazım." der. "Öyleyse kesin." der Fakih Teyran. Papazın kafasını keserler ve terazinin bir kefesine koyarlar. Diğer kefeye de altınları koyarlar. Ama papazın kafası hala ağır gelmektedir. Cizre ağası bu durumu Fakih'e sorar. "Sen bu durumu biliyordun değil mi?" Fakih gülümseyerek altınları kaldırır, kefeye bir avuç toprak koyar. Hemen ardından papazın kafası olan kefe havaya kalkar. Fakih ağaya döner ve şöyle der. "Efendim, ben altın istemedim. Altınlar sana kalsın. Benim amacım insanların gözünü ancak toprakla doyduğunu göstermekti." Fakih Teyran bir kuşun sesini duysa hemen peşinden giderdi. Çünkü o kuşun söyledikleri onun için çok önemliydi. Yola çıkarken sadece bir kuşun cıvıltısı onun için bütün bir dünyanın çağrısı gibiydi. Hani Zümrüt Anka efsanesini anlatmıştım ya, onu bulmak için 7 vadiyi geçen kuşlar misali o da ömrünü Zümrüt Anka'yı bulmakla geçirmişti. Kimisi Zümrüt Anka'yı gördüğünü söyler, kimisi ise ona asla ulaşamadığını, ama kuşlarla ilişkisi bir ömür sürer.
Halkın gündelik dilini ustaca eserlerinde edebi bir şekilde yansıtan Fakih Tehran, Kürt edebiyatının en önemli isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Kimine göre bir zamanın evliyası, kimine göre ise bir dervişti. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.